Şimdi kısaca Arcas Lojistik'i tanıtacağım. Biz 1300 kişilik kadromuzla hem Türkiye'de hem de Türkiye çevre komşu ülkelerinde bölgesel olarak lojistik faaliyetler yürütüyoruz. 4 ana grubumuz bulunuyor. Bunlardan ilki ulaştırma grubumuz. Hem konteynerla hem de FTL, tenteli tırlarla, kapak tırlarla taşımalar yapıyoruz. Kendi filomuz ve anlaşmalı tedarikçilerimiz bulunuyor Türkiye genelinde. Müşterilerin ihtiyaçlarına göre ya konteynerle ihracat yüklerini ya da hem yurt içinde hem de yurt dışında tenteli araçlarla konteyner haricindeki yüklerini kapaklı araçlarla, damperli araçlarla taşımalarını yapıyoruz. Diğer birimimiz demiryolu birimi. Demiryolunda da kendimize ait vagonlarla, şirketimize ait vagonlarla, bunlar SG, LG, LA tipleri değişiyor. Bunların içinde de yükler hem yurt içinde hem yurt dışında taşımaları gerçekleştiriliyor. Ana faaliyet bölgelerimiz, ana faaliyet alanımız Türkiye'de çoğunlukla maden taşımaları oluyor. Tabii maden ve çimento sektörü haricinde de yine cam, şişe ve benzeri birçok taşımaları demiryoluyla gerçekleştiriyoruz. Demiryoluyla her türünü taşıyoruz. Orta Asya'ya son 2 yıldır artan bir trafikle Azerbaycan başta olmak üzere Türkmenistan'a, Kazakistan'a ve Özbekistan'a taşımalarımız var. Şimdi bir proje vesilesiyle Kırgızistan'a da aktif taşımalarımız başladı. Avrupa'da yine Marmaray'ın da açılması akabinde Eskişehir'den, İstanbul'dan Avrupa'ya doğrudan taşımalarımız oluyor. Çin'den yine demiryoluyla Türkiye'ye sevkiyatlarımız oluyor. Konteynerle geliyor bu sevkiyatlar. Çünkü Avrupa ile Türkiye arasında demiryolu vagonları, demiryolu raylarının genişlikleri aynı düzeyde. Orta Asya tarafında ise CIS ülkeleri, Rusya ve benzeri ülkelerde ise daha geniş ray tipleri var. Dolayısıyla tüm vagonlar bu tiplerinde hareket edemiyor. Avrupa ile Asya arasında bu farklılık var. Bize Orta Asya'dan gelecek vagonlar Gürcistan'da aktarılması gerekiyor. Bu aktarma işlemi olmaması için, ürünler zarar görmesin diye bunlar konteynerla geliyor. Vagonlar konteynerla geliyor. Batı'da ise demiryolunda uyum olduğundan dolayı Avrupa Birliği ile de direkt buradan yüklediğiniz her tip vagon yükünü değiştirmeden demiryoluyla Avrupa'ya ulaşabiliyor. Demiryolu grubumuzda aktif olarak kendi personellerimizde İzmir, Mersin, İstanbul, yurdun birçok ilinde demiryoluyla taşımalar yapıyor. Karayolu ve demiryolu sonrasında denizyolu birimiz var. Denizyolu birimizde forwarding ağırlıklı çalışıyor. Dökme gemiler kiralanıyor. Bunlar maden taşıyabiliyor, gıda taşıyabiliyor, proje yükleri taşıyabiliyor ağırlıklı. Konteyner taşımaları yapan forwarding birimimiz var. Bunlar da deniz yoluyla ithalat ve ihracat, Türkiye'deki firmaların ithalat ve ihracat yükleri tüm dünyadaki ülkelerden network'ümüzdeki ajantalarımızın bağlantılarımız ve kendi ofislerimiz vesilesiyle kendi grup hatlarımızla oluyor. Bütün hatlarla, bütün armatörlerin gemileriyle her türlü konteyner ithalat ve ihracat operasyonları ekiplerimizce yapılıyor. Deniz yolu birimimize ek olarak yine forwarding bünyesinde hava kargo ve uluslararası karayolu birimlerimiz var. Bunlar destekleyici birimler. Yine uluslararası karayolunda da başta Avrupa olmak üzere Orta Asya sevkiyatlarımız var. Hem kendi araçlarımızda hem tedarikçi araçlarımızda. Hava kargoda da yine ithalat ihracatta müşteri portföyümüze deniz yolu haricinde hızlı gitmesi gereken yüklerde hava kargo ile çözüm buluyoruz. Son division'ımız, grubumuzda terminal grubu. Terminallerimizde hem kapalı depolarımız, açık depolarımız, konteyner depoları, maden depoları bulunuyor, antrepolar bulunuyor. İşe uygun, lojistik işlere uygun çözüm geliştirerek çeşitli noktalarda yeni depolar kiralanıyor. İşin durumuna, büyüklüğüne göre veya işin özelliklerine göre liman çevresinde de olabiliyor, sanayi merkezlerinde de olabiliyor kapalı depolar, antrepolar. Bunlara göre sürekli bir Türkiye genelinde hizmet veriyoruz. Hizmet verdiğimiz bu 4 ana grubumuzda tüm lojistik hizmetleri veriyoruz. Elleçlemeler yapıyoruz, ambalajlamalar yapıyoruz, konteyner staffingleri, boşaltması, damperler açıda, likit taşımalar, ISO tankla likit taşımalar yapıyoruz. Karayolunda, deniz yolunda, hava yolunda, konteyner içerisinde flex koyarak yine likit taşımalar yapıyoruz. Tüm modlar için hem hepsinin birlikte entegre çözümler geliştiriyoruz. Birlikte müşterinin ihtiyacına göre, beklentilerine göre uygun çözümler geliştiriyoruz. Hem de sadece bir hizmeti ihtiyacı olan müşterimize de o hizmeti veriyoruz. Genel müşteri portföyümüzde de Türkiye'deki büyük gruplar, holdingler, inşaat şirketleri bulunuyor. Onların özellikle sanayi şehirlerinde de imalatçılar da, yani imalat sektöründe Avrupa'ya, Orta Asya, Orta Doğu'ya ihracat yapan makinacılar, gıdacılar, bunların hepsininle 100'e yakın
görevlimiz vesilesiyle sürekli irtibattayız. Onların da talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda operasyon ekiplerimiz yurt dışında da görevlendiriyoruz. Vinçlerimizi, manlarımızı yurt dışına götürerek hem buradaki lojistik operasyonlarını hem yurt dışındaki lojistik operasyonlarını yapıyoruz. Eğer sadece standart bir tır, konteyner gidecekse de o da mevcut network ağımızda orada teslim ettiriliyor. Kapıdan kapıya servisler veriyoruz. Bir örnek olarak da birkaç ürün de verebilirim. Mesela biz demir cevherini çıkartıyoruz. Yani çıkartıyoruz değil mi? Çıkartılan maden ocağından demir yoluyla demir fabrikasına getiriyoruz. Demir fabrikasının bunun demir cevheri haricinde demir üretmesi için gerekli diğer ham maddelerin taşımalarını da karayolu veya demir yoluyla yapıyoruz. Kömür taşımalarını demir yoluyla yapıyoruz. Üretilen demiri rulo saçı da hem yurt içine bu defa FTL araçlarıyla dağıtımını yapıyoruz. Hem de yurt dışına da konteynerla, dökme gemilerle çıkışlarını yaptırıyoruz. Yurt içine götürdüğümüz bir fabrika, bu rulo saçı alan fabrika bunu işliyor. Bu defa onun ürettiği ürünü alıyoruz, yurt dışına ihracatını yapıyoruz. Yani içten ara mamullerin de sevkiyatlarını yaparak Türkiye'deki ithalatın ve ihracatın büyüyerek ilerlemesi için düzenli sevkle, zamanlı teslimlerle yurt dışına teslim edilmesi için gereken lojistik hizmetleri veriyoruz. Bu ve paralelinde bizim için bir ürün, bir madde, bir ham madde işlendikten sonra da ham haliyle de ara mamulleriyle de son nihayet tüketiciye ulaşana kadar tüm noktalarında lojistik açısından gerekli hizmetlerin verilmesini sağlıyoruz. Evet, bu kadar.